Tekrardan merhaba. Split operatörü ile hemen devam ediyoruz. Şimdi split operatörü array'leri iterable olan değerleri diyelim. Iterable olan yani yinelenebilir bir döngü içerisine alınabilir olan değerleri demeyelim, veri tiplerini, örneğin array'leri, string'leri, daha ne olabilir? Array ve string'ler şu an bizim verdiğimiz örnekler için yeterli. Bu değerleri yaymak için kullanılıyor. Şimdi yaymak derken hemen bir tane örnek verelim. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ben bunu sürekli kullanacağım. O yüzden şöyle yorum satır olarak alacağım şuraya. Ya da tamam böyle kalsın. Yorum satır olarak almayayım. Evet. Ne diyorduk? Şimdi iterable olan değerleri dedik. Yani yinelenebilir olan değerlerde kullanabiliyoruz dedik. Şimdi bu şekilde bir tane benim array'im var. Ben bu array'in içine yeni bir değer eklemek istiyorum. Örneğin işte 5, 6 ve 7 değerlerini de ekleyeceğim. Şimdi yeni bir tane şuraya array açayım. Concatenate birleştirebiliriz. İşte bir for each yazar. Push ile ekleriz. Fakat burada direkt split operatörüyle ekleme yapabiliyorum. 6 ve 7 diyeceğim şuraya. Bunlar benim yeni olacak değerlerim. Şu şekilde bir split operatörü kullanıyorum. Split operatörü 3 tane nokta oluyor. Daha sonra array'in kendisini yazıyorum. Şimdi burada bu operatörün yaptığı şey şu. Array dizisinin içerisindeki tüm nesneleri alıp buraya yayıyor. Zaten split'in anlamı da yaymak. Daha sonra burada 6 ve 7 direkt array'im normal şekilde devam ediyor. Hemen şunun çıktısını bir öncelikle görelim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu şekilde geldi. Split operatörünü bu şekilde array'leri birleştirmek için kullanabiliriz. Bunu istersek en sonda da kullanabiliriz. Aynı şekilde ortada da kullanabiliriz. Yani nerede kullandığımızın array'ler için çok bir önemi yok. Hatta işte bu şekilde 2 defa daha bakalım kullanabiliyor muyum? Evet, kullanabiliyoruz. İşte 6, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde istediğimiz kadar kullanabiliriz. Hatta işte hepsini böyle de yapabiliriz. Evet, bu daha önce hiç denememiştim. Tamam, array'leri toplamak için kullanabiliriz dedik. Yani bu aynı şekilde şöyle bir şey de olabilirdi. Burada array 2 diyorum. 6 ve 7 diyorum. İşte şu da array 3 olsun. İşte split'le array'i daha sonra bir diğer array'i de bu şekilde birbirine bağlayıp yeni bir array bu şekilde de oluşturabilirim. Evet, şimdi bir de obje örneği verelim. Objelerde. Aslında obje iterable değil fakat objeleri birbirine birleştirmekte kullanabiliyoruz. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir tane obje oluşturalım. İşte A diyelim. A1 olsun. Bir dakika, ben şuradaki array'i sildim. Bunu silmeyeceğim. Çünkü az sonra benzer örneklerde kullanacağız. A1, B2 hop C3 D tamam. Bu değerler yeterli. Bir tane obje 2 oluşturuyorum. Şuradaki boşluk canımı sıktı. Tamam. Şimdi blok açıyorum. Obje oluşturacağım. 3 tane nokta koyuyorum. Obje diyorum. Yani değişkenimi yazıyorum. Daha sonra yeni bir değer eklemek istiyorum. İşte DE olsun. Yani direkt objeme kaldığım yerden devam ediyorum. İşte D4 olsun. Sonra E geliyordu. 5 olsun. Hemen console log hop object 2 diyorum. 1, 2, 3, 4, 5 normal objem istediğim şekilde geldi. Evet, istediğim şekilde geldi. Burada bakalım başka ne yapabiliriz? İşte aynı şekilde buradaki hemen şunu şöyle hop oradaki şunu farklı adlandırsam değil mi? Daha mantıklı. D4 olsun. 5 olsun. Aynı şekilde yani bunu da böyle çalıştırabilirim. Object 2 diyelim. Çalıştıralım. Aynı şekilde buradaki kullandığım split operatörleriyle bu şekilde birleştirme işlemi yaptım. Yani aslında anladığınız üzere de split operatörü şu şekilde çalışıyor. İşte normal object diyorum. Bunun içerisindeki değerleri al. Aha, buraya yay. Buradaki objenin içerisine yay. Gayet basit şekilde çalışıyor. Array'de de aynı benzer şekilde çalışıyor. Fakat objelerde array'lere farklı olarak şöyle bir durum var. Şimdi şuna bakalım. Ben eğer şunun
şu tek bir tane değerden oluşsun. Hop. İşte bu da A olsun. Şimdi iki objemde de A değeri var. Ben burada split operatörüyle bunu açtım. İşte şunun içeriği aynı şekilde geldi. Daha sonrasında bir de object 2'yi açtım. Ama şuradaki A1 ile yani birinci objedeki A değeriyle ikinci objedeki A değeri birbirine çakışacak. Peki object 3'e hangisi gelecek? Birincisi mi gelecek, ikincisi mi gelecek? Bakalım. A değeri 4 geldi. Sıradan dolayı mı bakalım? Yani şuradaki object 2'yi buraya alalım. Bunu da işte buraya alalım. Şöyle taşıdık. A değeri bu sefer 1 geldi. Split operatöründe objelerde sıralama önemli. Aslında array'lerde de önemli. Array'lerde şimdi az sonra tekrardan array'lere dönelim. Object 2'yi burada split ile açtım. Açtıktan sonra A değerim 4 geldi. Objeyi daha sonra birinci objeyi tekrardan burada açtım. Burada açtığım zaman işte B ve C değerleri gelirken A değeri de önceki tanımlanmış olan yani şu Object 2'de tanımlanmış olan değerin üzerine yazıldı. Yani burada da ayrı olarak işte C'ye 7 B'ye 7 C'ye de 11 vesaire diye yazdığım zaman tekrardan üzerine yazdırma işlemi yapıyor. Burada yani önemli olan yani dikkat edilmesi gereken mesele üzerine yazılacak olan şey en son yazmak. Örneğin yani bu nerelerde kullanılır özellikle objenin üzerine yazma işleminde. Yani benim kullandığım mesela React uygulaması yazarken state var. State'in içinde state bir obje olduğundan dolayı içinde bir sürü veri var. Bir sürü veri var. Diyelim o state'i yenilemek istiyorum. İşte set state ile objenin içerisine yeni yani elimde bir veri var. Sadece o veriyi güncelleyeceğim. Örneğin işte burada A, B, C vesaire diye böyle bir sürü veri var. Fakat benim yenilemek istediğim sadece C değeri. Ne yapıyorum? İşte object diyorum. Şunu işte tekrardan objeye atadığımı düşünün. Object diyorum. Sadece gelip burada C değerini değiştiriyorum. Diğer hiçbir şey değişmediğinden dolayı direkt split operatörüyle atama yaptığım zaman C'ye yeni değer bu şekilde girebiliyorum. Bu da gayet kullanışlı oluyor. Aksi halde işte objenin kendisine ayrı bir değişkene atayıp onun içinden veriyi değiştirip tekrardan üstüne yazmak bu sefer 2-3 satır daha fazladan yazmamı gerektiriyor. Array'lerde de aslında onu göstermesem de olurdu. Şunu tabii kaldıracağım. Hemen şöyle array 2 diyorum. İşte mesela burada da 6 ve 7 diye açarsam tabii ki de yani aslında onu gösterecektim sadece. 6 ve 7 şeklinde açtığım zaman 6, 7 daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidecek. Yani bunu gösterecektim. Göstereceğim dedim. Göstermemiş olmayayım. Yalancı çıkmayalım. Bu şekilde çalışacak tabii. Yani bunu split operatörünü isterseniz ortada da alabilirsiniz. Yani nerede aldığınızın bir önemi yok. Objelerde de objeler de önemli. Objelerde üzerine yazılacak veri için önemli. Yani oradaki veriyi kaybetmemek için başta veya sonda olması, içindeki o anahtar değerlerin yani oradaki veriyi kaybetmemek için objelerde başta veya sonda olması önemli. Fakat aslında yani array'lerde de sıralama değişiyor. Fakat objeler birazcık daha önemli duruyor bana göre. Stringlerden de bahsedelim. String de aynı şekilde iterable bir değer. Ben şuraya şöyle bir şey gireyim. İşte bir string girdik. Bunu diyelim basit şekilde hemen bir array'e çevirmek istiyorum. Bu şekilde bir blok oluşturuyorum. Array için daha sonra split operatörüyle string'i girdiğim zaman direkt buradaki string'i array'e çevirmiş oluyorum bu şekilde. Bunun dışında evet şimdi biz neyi gösterdik? Split operatörüyle array'leri, objeleri birleştirme işlemini gösterdik. Aynı zamanda bu split operatörün destructuring yaparken de yani bir önceki videolarda gösterdiğim yıkma işlemini yaparken de kullanabiliyoruz. Şimdi şuradaki ben array'imi geri alacağım. Hatta şuradan ben objemi de geri alacağım. Tekrar yazmak istemiyorum. Tamam şöyle olsun. Tamam. Şimdi önce array'lerde gösterelim.
Şimdi bir tane destructuring yaparken ne yapıyorduk? Tanımlama işlemi yaparken işte bloklarımı açıyorum. A, B ve C diyorum. Burada nasıl çalışıyordu? İşte indisleri 0 olan değeri array'in içindeki, yani sağ taraftaki array'in içindeki indisleri 0 olan değeri A'ya ata, işte 1'i B'ye ata, 2'yi C'ye ata şeklinde gidiyordu. Benim burada yapmak istediğim şey şu. Burada tamam A ve B, C'ye atadım. Diğer kalan array'in içinde kalan değerleri de işte X diye bir tane değişkene atamak istiyorum. Split operatörünü koyuyorum ve değişkenimin atamak istediğim değişkenimin ismini yazıyorum. Burada işte hemen A, B ve C'yi de yazdıralım. Hop. 1, 2, 3 ve array'de 4 ve 5 şeklinde geldi. Evet, gayet güzel. Yani burada işte X'in yaptığı işlemde 1, 2, 3 aldı. Kalan diğer tüm değerleri tek bir değişkene aldı. Bu şekilde istediğim kadar değer ekleyebilirim. Aynı işlemi hemen objelerde de görelim. Hop. Var object, pardon, yıkma yapacaktık. Ne diyorum? A, B diyorum. Şuraya birkaç tane daha değer ekleyeyim. 4 diyorum. 5 6. Evet. Şunu hemen sileyim. Object. Burada bu nasıl çalışıyordu? Object'in içerisindeki A key'ini, daha doğrusu A değerini direkt gel A diye bir tane değişkene ata ya da işte direkt içindeki değeri al şeklinde çalışıyordu. İşte burada C'yi de alalım. Diğer kalan tüm objede kalan diğer tüm değerleri de tek bir tane değişkene atamak istiyorum. Split operatörünü kullanıyorum ve aynı şekilde X değişkene atama işlemi yapalım. Hemen A, B, C ve X diyorum. Çıktığı görelim. 1, 2, 3 ve onun dışında objenin içindeki kalan değerler. Bir tane de G ekleyelim. Hop. Ne oluyor ya? G'leri de aynı şekilde geldi. Objeler içerisinde de yani split operatöründe bu şekilde objeleri ve array'leri destructuring işlemi yaparken kullanabiliriz. Bunun dışında fonksiyonlarda bir fonksiyonlar için bir örnek gösterebilirim. Niye siliyorum ya? Bu şekilde bir tane ben fonksiyon tanımlayayım. Hop. Şurada çağrım işlemi yapalım. Şimdi burada ben f'nin içerisine array'in diyelim işte şu benim şuradaki array benim fonksiyona vereceğim tüm parametreler olsun. Ben bu şekilde burada split operatörü kullanarak array'i yazdırdığım zaman direkt fonksiyonun içerisine her bir eleman ayrı bir parametre olarak geliyor. Kaç tane var ki? 1, 3, 3, 3 aynen. Direkt şunların içeriğini kopyalayayım. Yazdırma işlemi yapalım. Çıktıya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aynı şekilde geldi. Yani bu şekilde split operatörüyle array'leri split operatörüyle kullanarak fonksiyonlara parametre olarak verebiliyorum. Aynı şekilde fonksiyonların parametreleri içinde de bunları tek bir tane değişkene atayabilirim. Örneğin işte A, B ve C değerlerini direkt buradaki işte dağıtılmış fonksiyonu çağırırken splitle değerleri verirken A, B ve C'de aldık. Diğer değerleri de X diye bir tane değere atamak istiyorum diyelim. Şu şekilde burada da yani diğer değerleri toplayabilirim. Yani fonksiyonlarda bu işlemi yapabilirim. Yani bunu öncelikle şu şekilde gösterelim. 1, 2, 3 geldi. Diğer parametreleri de tek bir tane değişken atadı. Bunun aynısını da şu şekilde yapabiliriz aslında. Şuradan öncelikle değerleri alayım. Burada da aynı şekilde aynı sonucu elde ediyorum. Yani böyle bir tane fonksiyonum var. Birden fazla parametre aldı. Tamam, şu değerleri ver. Kalanı da işte splitle tek bir tane değişkenle topla şeklinde aynı işlemi yapabilirim. Bunu yine objelerde de benzer şekilde yapabiliriz. A1, B2, C3, D4. Bunun için niye böyle en baştan tanımlama yapıyorum, silince kayboluyor işte.
Oh. Yazamıyorum. Tamam. Şimdi F'yi çağırayım. Console log dedim. Şimdi bunun içinde işte ne yapıyorum? Şimdi bir dakika. Şimdi bu şekilde object şeklinde bunu tanımlayamam. Çünkü bana hata verecektir. Neden? Çünkü object iterable değil. Yani ben bunu bu şekilde kullandığım zaman bakın şimdi ne olacak? X diyorum buna. Burada da X diyorum. Çağırdığım zaman object is not iterable diyor. Yani dolayısıyla bunu burada bu şekilde sadece obje olarak verebilirim. Yani bu şekilde verebilirim. Fakat onu burada ayırma işlemini yapabilir miyim? Evet, burada split operatörü işime yaramaz. Ama şunu yapabilirim. Objenin içinde A'yı al, B'yi al. Kalan değerleri de işte sadece X içinde topla şeklinde bir işlem yapabilirim. Dolayısıyla burada buranın içerisine girmiş olduğum objenin yani parametre olarak vermiş olduğum objenin A ve B değerlerini al. Diğer değerleri de splitle X'e topla şeklinde bir işlem yapabilirim. Aslında az önce gösterdiğim örnekten biraz farksız. Hani objelere bir örnek gösterelim fonksiyonlarla dedim. Evet, split operatörü bu şekilde yani ES6 ile beraber gelen en kullanışlı özellikle standartlardan birisi. Bana göre benim en çok kullandığım şeylerden birisi. Yani özellikle objelerle ve array'lerle kendi projelerinizde sıkça kullanıyorsanız split operatörü işinizi epey kolaylaştıracaktır. Bu şekilde sonraki videoda görüşmek üzere.